Bugün Akko 3087 adlı TKL mekanik klavyenin kutu açılımını ve de incelemesini yapacağız. Bugün göstereceğim klavye çok farklı bir klavye. Farklılıktan kastım ne? Hem tasarım, switch'tir, iç yapısı diyeyim. Böyle çok gerçekten farklı bir klavye. Ama beğenmeyen insanlar da olabilir çünkü dediğim gibi farklı bir tasarım bu. Ben daha önce böyle bir tasarım görmedim. Gördüm. Ne zaman gördüm? İlk klavye zamanlarında gördüm. O zaman bekletmeden klavyenin açılımına geçelim. Klavye Çin markası Akko'nun 3087 adlı 87 tuşlu bir TKL klavyesi. TKL ne demek? TKL numpad'i olmayan, yani hani yan taraflarda sayı kombinasyonu olan bir bölüm olur ya klavyelerde. O olmayan, yani numpad'i olmayan bir klavye anlamına geliyor. Yani yön tuşlarından sonrası sağ tarafı yok. Bu anlama geliyor. Banggood tarafından gönderildi. Bana değil, Ömer abiye gönderildi. Ömer abi de zaten videosunu çekti. Kendi kanalında bulunmakta. Bir de ben çekeyim dedim çünkü gerçekten çok beğendiğim bir klavye. Klavyenin şimdi açılımına geçeceğiz. Bu arada bu klavye ile ilgili anlatacağım birkaç şey daha var. Onları da kaçırmanızı istemem. Her neyse, şimdi açılımına geçelim. Kutunun dışından fazla bilgi vermeyeceğim. Zaten kutunun önünde resmi, markası, modeli filan yazmakta. Arka taraflarında bazı kısa bilgileri yazmakta. Onlardan da size özet geçeyim. 950 gramlık bir ağırlığa sahip, 1.6 metrelik bir uzunluğa sahip Type-C kablosu bulunmakta. 87 tuşlu olduğunu söylemişler. Programlanabilir de bir makrosu olduğunu yazmışlar. Kutu iki kutu. Biri kılıf tarzında. Şöyle çekiyorsunuz. Açılıyor. Bir de altında asıl kutu var. Kutu yırtıldı. Asıl kutu var, Akko'nun kutusu. Bu arada kutu filan hasarlı. Klavyede de bazı hasarlar olabilir. Sebebiyeti, uzun zamandır test ediyoruz klavyeyi. Çünkü bir inceleme yapmak için bir ürüne test lazımdır. Uzun zamanlı bir test. Uzun zamandan kastım ne kadar? 1 yıl, 2 yıl değil. İşte ise birkaç hafta, 1 ay, 2 ay kadar test etmeniz önemli bir ürünü açarken. Çünkü A101'den aldığınız bir kulaklığın bile 40 lira kulaklığın ilk açtığınız zaman fiyatına göre çok güzel bir ses kalitesi olur. Ama 1-2 ay sonra onun ses kalitesinin düştüğünü veya tekinin bozulduğunu veya bataryasının dayanmadığını göreceksinizdir. Yani onun için incelemeler aslında kutuyu ilk açma değildir. Kutuyu açtıktan sonra test etmektir. Sonra düşüncelerini söylemektir. Yoksa dediğim gibi zaten ucuz ürünlerinde ilk başta ilk günkü ses kalitesi çok güzel olur. Zaten kaliteli ürünlerin asıl amacı da nedir? Uzun süreli bir kalite sunmak size. Yoksa 1-2 aylık sunacaklarsa gideriz A101'den alırız. Yani inceleme yaparken buradan seslendiğim büyük kanallar da var. Biraz inceleyin işte. Önce biraz bir test edin. Yoksa video atarken başına sadece kutu açılışı yazın. Yani bu inceleme değil. Bu kutu açılımıdır sizin yaptığınız. Her neyse. Biz kutunun açılımına geçelim. Siyah bir kutu yapmışlar. Sadece burada bir Akko logosuyla yazısı bulunmakta. Başka herhangi bir şey yok. Alt tarafından kapaklı bir açılımı var. Kapağını şöyle açtığımız zaman tek taraflı. Direkt karşımıza Akko'nun şeyi var. Bu arada kutu dizaynı hafiften bir yanlışlık olabilir. Çünkü kutuyu yeniden dizdim. Akko'nun bir kitapçığı bulunmakta. Akko'nun bir kitapçığı bulunmakta. Instagram'ıdır, Facebook'dur falan. Öyle şeyleri. Aynı zamanda bu da bir kullanım kılavuzu. Onu da söylemek istiyorum. Kitapçığı bir şöyle bırakalım. Açtığımız zaman klavyenin üst tarafında bir tane tozluk plastik var. Tozluk görevi görmekte, öyle biliyorum. Bu tozluğunu çıkardığımız zaman altında bir tane sünger kağıdın içinde klavye bulunmakta. Onu çekip alalım şimdi. Allah, kağıdı da yırttım abi. Çekip aldığımız zaman klavye bu. Insert tuşunu değişmeyi unutmuşum. Şunu da bir kenara bırakalım. Ayrıca ne var? Şimdi boş gözüküyor ama boş değil. Şurada 2 tane çubuk tarzı şeyler var. Çubuk diyorum, kutu var. Bir de şu sol tarafında açtığımız zaman burada da bir tane tuş çıkarma aparatı bulunmakta. Onu da alalım. Kutusuyla daha işimiz kalmadı. Kutusunu atalım kenara. Öncelikle tuş çıkarma aparatından bahsetmek istiyorum. Tuş çıkarma aparatının en üst tarafında hayvan pati izini yapmışlar. Öyle bir tasarım yapmışlar. Bu aparat farklı bir aparat çoğu aparattan. Nasıl? 2 çubuklu bir aparat. Bunu takıp çevirerek çıkartıyorsunuz. Nasıl? Şöyle klavyenin tuşuna taktınız, çevirdiniz. Pat. Hafif bir güç uygulamanız yeterli. Yani hafif güçten kastım ne kadar? Tek elle yaptığınız zaman klavye yerinden kalkmayacak kadar bir hafif güç uygulayarak çıkartabiliyorsunuz. Şöyle. Hafiften de kalkıyor biraz. Her neyse. Şimdi biz şu kutuları da bir açalım. Bir tane kutunun içinden videonun başında dediğim gibi 1.6 metrelik bir Type-C kablosu çıkıyor. Bu arada kabloların uçlarından kastım yani USB girişiyle Type-C girişi golden renk kaplamasına sahip. Bir de ayrıyetten bir kutuda da şöyle. Bu arada tuşların bir 2 paket tuş gelir. Bir tuşların paketini kaybettik biz. Onun için kusura bakmayın. Şöyle bazı belli başlı yön tuşları, ESC tuşu, insert tuşunun bir de enter'la boşluk tuşunun mor ve pembe renkte de tuşları bulunmakta. Şimdi boşluk tuşuyla enter tuşunda farklı poşete koymuşlar. Çünkü onlar büyük şöyle. Bundan da işimiz kalmadı. Bunları da bir kenara atalım. Şimdi anlatımına geçelim. Geçmeden önce bazı bilgilerinden de örnek vereyim. Hem de tasarımından. Pembe switchli bir klavye. Türkiye'de ben daha önce pembe switchli bir klavye görmemiştim. Zaten Akko 3080'de kutu açılımını yapan bir kişi var. O da Ömer abi zaten. Bu klavyede Ömer abinin zaten. İkinci kişi de ben olacağım inşallah. Belki benden önce başka birisi atmış olabilir ben bu videoyu montajlarken. Pembe switchli bir klavye. Çok sessiz klavye. Hani dokunmatik tarzı böyle. Şu basış yeterli. Bakın ses bile çıkartmıyor. Bu. Zaten bunların testlerini yapacağız. Ara çekimlerde falan da her şeyini göstereceğim. Tuşlarından bahsedelim. Mor ve mavi renkli tuş
göndermişler yanlarında yedek olarak. İsterseniz bunları takarak kullanabilirsiniz. Şöyle bir dökelim buraya. Enter, boşluk, insert, ESC tuşlarını bir de yön tuşlarını vermişler. Nasıl? Hatta hemen bir deneyelim. Şöyle. Insert tuşunu var ya, videodan önce üzerine basılı unutmuşum. Şimdi klavyemizi tekrardan bir göstereyim şöyle. Böyle bir klavye. Şimdi de tuşlarını takıp sonrasında tasarımından bahsedelim. Ben şu anda mavi tuşunu takmak istiyorum. Mavi boşluk, mavi ESC ve de bu arada yanlarına yedek olarak göndermiş oldukları ESC tuşlarında Akkon'un logosu var. Akkon logosu da açıkça söylemek gerekirse biraz komik bir logo. Komik demeyeyim de bence bir teknoloji markası için tam olmayacak bir logo gibi. Tabi bu benim kendi düşüncem. Herkesin düşüncesi kendinedir. Bu benim kendi düşüncem. Ben açıkçası fazla yakıştıramadım. ESC tuşunun ilk halinde de zaten ESC yazıyor. Bunda logo yok. Şu logolu halini bir takalım ESC tuşunun. Bir de şu boşluk tuşunu bir takalım. Tamamdır. Yön tuşlarını da veriyorlar zaten. İsterseniz yön tuşlarının da renklerini değiştirebilirsiniz. Mavi ve pembe olacak şekilde. Bir de insert tuşu. Her neyse şimdi klavyeden bahsedelim. Pembe switch'li olduğunu söylemiştim. Çift yükseltmeye sahipler. Her yükseltmede zaten malzeme koymuşlar kaymaması için. Genelde zaten bunların ikinci yükseltmesini kullananlar olacağını düşünmüyorum. Genelde herkes büyük ihtimal şu ilk yükseltmeyi kullanır. İkinci yükseltmeyi açtığınız zaman biraz yüksek oluyor. Ayrıca kabloları sağ ve soldan vermek için kanallar koymuşlar. Hani kablo altından geçip de oradan gözükmesin diye kanallardan verip direktmen geçirebiliyorsunuz. Ama bu kanalların sevmediğim bir yönü var. Ne? İç taraflarında 3 tane çıkıntı var. Baş, orta ve sonda olacak şekilde. Bu çıkıntılar kabloyu oradan çıkardığınız zaman aşındırıyor kabloyu. Bu aşınmalar kabloya zarar verir mi? Hayır, vermez. Nasıl vermez? Çünkü gittikçe derine inecek bir aşınmalar değil. Yaklaşık birkaç milimlik bir çıkıntı zaten en fazla oraya kadar zarar verir. Yani kablonun içindeki tele gidecek kadar bir aşınma sağlamıyor. Ama tabii ki de kabloyu aşındırması kötü bir özellik. Onu da söylemek istiyorum. Kablonun takımı ortaya kilit şeklinde takılıyor. Kablosunu da bir takalım. Kapakları da bir çıkartayım. Şu kabloyu da bir açalım. Şimdi klavyeyi takmak isterdim kasaya ama takmamıza gerek yok. Çünkü ışıklandırması olan bir klavye değil. Bu ışıklandırma hakkında da bazı şeylere değineceğim bu videoda. Oraları da kaçırmayın. Klavyenin şöyle girişi kilit sisteminde. Şöyle içeri pat diye giriyor ve hani sanki klavyeye sabitmiş tarzı gözüküyor böyle. Güzel yapmışlar burayı. Kabloya zarar gelmez. Zaten ilk çıkışında da boşluk var kablo çıkışı için. Hiç değilse kablonun çıkıntısı üstünde kalmayacak şöyle. Her neyse. Dediğim gibi yanlardan kanal şeklinde verebiliyorsunuz. İşte bu kanallarda kablolara zarar geliyor. Sağ alt tarafında Akkon'un logosu ve de markası yazı şeklinde bulunmakta. Şimdi gelelim asıl muhabbetlere. Şimdi ilk gördüğünüz zaman klavyeyi büyük ihtimal ilk diyeceğiniz şey şu. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu klavye nasıl bir tasarıma sahip? Devlet okullarındaki, biz de ortaokulda bilişim dersindeyken mesela malzemeler falan eski olur. Oradaki klavyelerin aynı tarzında eski tasarımı yapmışlar. Şimdi görünce diyeceksiniz belki ben bunları sana 60-70 liraya bulurum. Bu Ömer abi klavye ilk geldiği zaman reklamdan, yani Banggood yolladığı zaman Ömer abiye ilk görmedim ki abi dedim bu ne dedim, sen dedim buna para vermedin değil mi dedim. Böyle bayağı bir ürünü kötüledim açıkçası. Lan boşluk tuşunu da ters takmış. Dedim inşallah dedim buna para mara vermemişsindir dedim abi dedim, çok kötü bir klavye falan dedim yani. O zaman fazla da anlamıyordum klavyeler falan tasarımlardan. Hani piyasayı yavaş yavaş zamanla öğrenmeye başladıktan sonra özellikler nedir, ne değildir, tasarım işte ne bileyim renklendirmeler falan, bunları zamanla öğrenmeye başladıktan sonra bu işlerin içine birazcık da olsa girmeye başladıktan sonra bu klavyeyi beğenmeye başladım. Şimdi diyeceksiniz bu klavye size ta ne zaman geldi, sen ne zamandır bu işin içindesin falan. Ben son açıkça söylemek ise 4-5 aydır bu teknolojik ürünlerle ilgileniyordum. Ondan önce ilgilenmiyordum. Ömer abi sayesinde ilgilenmeye başladım. Klavyede geleli yaklaşık 2-2,5 ay oldu herhalde. Öyle tahmin ediyorum. 2,5 ay mı ne olmuştu. İlk geldiğinde dediğim gibi hiç beğenmemiştim. Çok kötü demiştim yani. Ama sonra şu pembe switch'in rahatlığı var ya. Yani sadece o switch'in bana vermiş olduğu rahatlık başka hiçbir klavye vermedi. İlk başta beğenmedim dediğim gibi. Sonra zamanla alıştım. Şimdi Ömer abiden nasıl bu klavyeyi çalabilirim onu düşünüyorum. Işıklandırması yok ama adamlar switch'lerin arkasına ışıklandırmaları kendiniz koyabilmeniz için bir boşluk koymuşlar. Onlara da değinmek için ben elektrik bölümünde okuyorum. Bugün elektrik kutumu getirdim. Elektrik kutumun içerisinde ledler var. Şimdi bugün buna led takacağız. Ama nasıl led? Lehimleyerek değil. Hiç değilse o boşlukların size çalıştığını kanıtlayabilmek amacıyla ledler takacağım. Klavyeyi de şimdi çalıştıracağım zaten birazdan. Siz o boşluklara bu klavyeyi lehim yaparak RGB veya led döşeyebilirsiniz. Nasıl? Klavyenin şu alt taraflarında görmüş olduğunuz boşluklar var. Burayı bir kart yardımıyla çıkartaraktan alt tarafını açarsanız klavyenin iç tarafını, burada klavyenin alt tarafında boşluklar var. Oraya almış olduğunuz ledleri veya RGB'leri klavyenin üst tarafından şekilde sokuyorsunuz. Alttan tellerini lehimliyorsunuz şu ucundaki tellere ve fazlalıklarını bir artık neyle keserseniz kesiyorsunuz. Peki diyeceksiniz biz bunları lehimledik de bunun yazılımı da var. Ayrıca Arduino ile filan yazılım atmanıza gerek yok. Adamlar kendileri koymuşlar ışıklandırmaların yazılımına, renk şemasına filan hepsini yapmışlar. Peki diyeceksiniz ışıklandırma için boşluk koymuşlar. Yazılımını koymuşlar. Her şeyi yapmışlar. Bir tek ışıklandırmalarını yani
lehimlerini yapmamışlar RGB'leri, ledleri. Bunu niye yapmamışlar diyeceksiniz. Bu konu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Ben bunları çalıştığını göstermek amaçlı da tuşları çıkartıp üst taraflardaki boşluklardan bir takıp göstereceğim, hiç değilse lehimlemeyeceğim ama çalıştığını göstermek için. Işıklandırmalarında ne kadar, kaç tane şeması vardır filan, onlar hakkında gerçekten bir fikrim yok. Ben şu üst taraflara F tuşlarına biraz ledler taktım. Baktım Fn tuşu, DLT N tuşlarıyla filan gerçekten böyle ışıklar arasında geçişler filan yapabiliyorsunuz. Yani adamlar o olanağı size sağlamışlar. Şunu da söylemeyi unuttum. RGB tuşlarına renk değişimli yazılımlar yapmışlar mı onu bilmiyorum. Ama şekil olaraktan yazılım yapmışlar. Ama RGB ledlerini taktığınız zaman renklerinin değişim yazılımını yapmışlardır. Onu denemedim. Bu arada bu ledler de çok pahalı şeyler değil. Benim bu aldığım ne kadar? Yani 50 kuruş filandır bunların taneleri. RGB'lerde ne kadar? 1,5-2 TL falan olması lazım. Klavye 87 tuşlu zaten. RGB'li alırsanız biraz pahalıya gelebilir. Ama gelin beyaz veya yeşili falan alırsanız ne kadar? İşte bir herhalde bir 35-40 TL falan denk gelir. Veya 30 TL falan 87 tane alırsanız. Ayrıca yedek falan da alırsınız. Lehim makineleri zaten ucuz. Bunları söylememe gerek yok. Yaklaşık 70-80 liraya güzel bir şeyler alabilir. Ayrıca lehim pompası da alırsınız. Hani yanlış lehim yaparsanız çıkartmak için. Şimdi takacağım, göreceksiniz. Ama buna led alacaksınız eğer, onu da söylemek istiyorum. Kırmızı, yeşildir, böyle şeyleri almanızı tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Bunun üzerindeki renkler, beyaz rengi falan kirli beyaz. Yani mat beyaz tarzı. Belki kırmızı ve yeşil biraz çirkin durabileceğini düşünüyorum ben. Kendi fikrim bu. Beyaz ama güzel duruyor. Ben bunları nasıl öğrendim derseniz bu bilgileri de yabancı kanalları izledim. Şimdi klavyeyi takmadan önce, çalıştırmadan önce ledleri takacağım. Çalışırken takmayayım. Şimdi önce bir tuşlarını çıkartalım. F5, F6, F7, bir de F8 tuşlarını çıkaracağım. F tuşlarını genelde Türkiye'deki insanlar fazla kullanmaz. Ben onun için buraya takacağım. Takımı nasıl diye sorarsanız, uzun bacak artı bacaktır ledlerde. Kısa bacak da eksi bacaktır. Bunu unutmayın. Uzun bacak ve kısa bacağı içerisindeki boşluklara takıyoruz. Switch'in arkasında boşluklar var. Oraya takıyoruz. Ben bunların hepsini sizlere yakın çekimde göstereceğim zaten. Bendeki ledler biraz ayakları yamuk. Çünkü daha öncesinde kullanmıştım. Şunu alayım. Şöyle yukarıdan takmak biraz zorluyor açıkçası. Şu anda bir tanesini taktım herhalde. Evet, taktım. Mesela şimdi bir çalıştıralım şu klavyeyi. Bozuk led ya. Led patlamış. Görmüş olduğunuz gibi. O boşluklara taktığınız zaman mesela led yanıyor. Niye? Akım var. O konu hakkında sıkıntı etmenize gerek yok. Her şey rahat. Bakın. Hatta şu anda ışığı yanıp sönüyor. Şu an bir modda. Bakın modu değiştireyim mesela. Görmüş olduğunuz gibi ben her tuşa bastığımda farklı bir şey oluyor orada. Bir git gel oluyor. Çünkü o sırada mod değişiyor. Mesela Fn tuşu ve yönden kısma tuşuna bastığımız zaman yön tuşlarına ışığı azalıyor. Hatta ışığının tamamen azaldığını ve yükseldiğini, sınıra geldiğini belli etmek için de şurada ışıklar yanıyor. Bakın. Bakın şu anda en yüksek ışıkta. Şu anda en kısık ışıkta ve yanmıyor. Bu şekilde istediğiniz tasarım yapabilirsiniz. Mesela bakın şu anda gitti. Her neyse. Ben 3-4 tane led takacağım zaten buna. Ben bunların hepsini zaten size ara çekimlerde göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz, böyle bir bilgi bulmuşsun veya bilgi demeyeyim, işte böyle bir şey yapıyorsun. Daha detaylı anlat. Herkes imkanı olduğunca şey yapar. Ara çekimlerde de daha imkanlı bir şekilde, daha güzel bir şekilde zaten göstereceğim. Maalesef elimde lehim makinesi olmadığı için lehim atamıyorum. Ama lehim makinesi alacağım yakında. Lehim makinesi aldığım zaman da buna lehim yaparken size güzel bir video yapmayı da düşünüyorum. Peki fiyatlandırmalarından bahsedecek olursak eğer, fiyatlandırmalarından da şöyle bahsedebiliriz. Şuraya bir Akko 3087 yazalım. Akko 3087 yazdığımız zaman Banggood'da var direkt zaten. Akko'nun ayrıca başka klavyeleri de var. 741 TL'lik bir fiyatlandırması bulunmak. Sky Blue switch var. Pink switch var. Pembe switch. Bir de orange switch var. Turuncu switch'te hali. Bunların arasında fiyat farkı olmuyor. Ama şimdi bana hangi switch almalıyız diye soracak olursanız, turuncu switch'i denemedim. Pembe switch'i deneme imkanım oldu. Onun içinde pembe switch'i beğendim. Turuncu switch'i görme imkanım olmadı. Onun için turuncu switch hakkında bir şey diyemeyeceğim. Ama pembe switch gerçekten çok farklı bir switch olduğunu ilk defa görmüş oldum. Hani şu basım rahatlığı falan. Bakın. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu bitirmem gerekiyor şu an acil. Çünkü kameramın da şarjı bitti. Az önce kapandı. Şu anda kapanış yapmak için az önce 5 dakika şarj ettim. Hemen kapanışı da yapalım. Sonra videoyu bitireyim. Bugünlük bu kadar. Klavyeyi alabilirsiniz. Böyle işte teknolojik aletlerle uğraşmayı seven insanlar da bu klavyeyi beğeneceğini düşünüyorum. Kendine özgü tasarımlar yapabilir ışıklandırma açısından. Anlatmadığım bilgi veya yanlış anlattığımda bilgi varsa özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler. Bay bay.